Jam Session'a hoş geldiniz. Ben Erdem Özkan. Bugün size caz tarihinin en önemli parçalarından birinin hikayesini, yanlış anlaşılmış hikayesini anlatacağım. My Funny Valentine. My Funny Valentine dünya caz tarihinin en önemli caz standartlarından biri. 1300'den fazla kaydı var, 600'den fazla müzisyen tarafından yorumlanmış. Çok önemli, çok büyük bir şaheser diyebiliriz. Bestecisi Richard Rodgers, sözlerini de Lawrence Hart yazmış 1937 yılında Babes in Arms müzikali için bestelenmiş bir parça. O haliyle bizim bugün bildiğimiz mesela işte Frank Sinatra'nın veya Chet Baker'ın yorumladığı caz hali biraz farklı. Bu noktada biraz caz standartlarından bahsetmemiz gerekir. Caz standartları nedir? Böyle işte cazın bir standardı var ve bunun altında kalan parçalar var, üstünde kalan parçalar var gibi bir durum yok. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz caz standartları derken. Caz standartları aslında binlerce parçaya verilen genel bir isim. 1920 ile 1960'lı yıllar arasında ana akım eğlence anlayışı müzikaller. Yani sahne. Çünkü neden? O dönemde internet yok. İşte YouTube'a giremiyoruz. O dönemde televizyon yok. Radyo o kadar yaygın değil henüz. 1920'ler 30'lar ve insanlar eğlenmek için gidip bizzat bilet alıp sahnede müzikal izliyorlar. Ve müzikallere parça yazan, bu müzikalleri yazan çok önemli besteciler var. Richard Rodgers bunlardan bir tanesi. İşte Cole Porter, George Gershwin, Irving Berlin, daha birçok besteci sayabiliriz. Ve Babes in Arms da bu müzikallerden bir tanesi. Bu müzikallerin içinde yer alan, bütün bu müzikallerin 40 yılı aşan sürede yapılmış Hollywood ve Broadway müzikallerinin içinde yer alan parçaların tümüne American Songbook deniyor. Yani aslında elimizde böyle bir kitap var ve bunun içinde yer alan parçalar American Songbook değil. O hayali bir kitap ama bu parçaların tümüne verilen isim American Songbook. Peki ne oluyor da bu parçalar American Songbook'tan caz standardına dönüşüyor? Hepsi de dönüşmüyor. Bunların içinde çok hit olanlar, çok tutanlar ve popüler olanlar o dönemin caz müzisyenleri tarafından işte Duke Ellington olur, Charlie Parker olur, Miles Davis olur kimse onlar tarafından kulüplerde yorumlanıyor. Farklı şekilde kaydediliyor ve o kadar çok bunlar artık kaydedilmiş ve söylenmiş ki My Funny Valentine'da olduğu gibi bunlar artık caz standardı haline almış. Yani ne çalacağız bu akşam? Standartları çalacağız bu akşam gibi. Bugün de aslında çok sık kullanılan bir tabirdir caz müzisyenleri arasında. My Funny Valentine'a dönecek olursak neden bu parça bu kadar özel ve neden yanlış anlaşılmış biraz ona değinelim. Babes in Arms müzikalinde iki ana karakter var. Valentine esas oğlan ve Billy esas kız. Müzikalin bir noktasında Billy kendisine fena halde aşık olan Valentine'a My Funny Valentine parçasını söylüyor. Ve aslına bakarsanız bu parça böyle sevgililer gününde günümüzde de hala öyledir. Veya işte çiftlerin evlilik yıl dönümünde, özel günlerinde birbirlerine en çok istedikleri, hediye ettikleri parçalardan biridir. Yani bizim de sahnede çok başımıza gelen bir durum. Ya Erdem Bey, ikinci sette eğer mümkünse bizim eşimle 15. evlilik yıl dönümümüzde bir My Funny Valentine söylerseniz çok mutlu oluruz derler. Ben de inatla söylemem. Çünkü gerçekten o şarkıyı söylememizi istemiyorsunuzdur. Emin olun. Birazdan sözlerine baktığınızda daha iyi anlayacaksınız. Yani çünkü biraz böyle hafif karşı tarafı küçümseyen, aşağılayan bazı sözler de var. Evet yani sonunda güzel bir yere bağlıyor ama küçümseme var. Bakın ne diyor şarkının sözleri. Your looks are laughable diyor. Yani görüntün gülünç diyor. Unphotographable yani fotoğrafın çekilemeyecek kadar kötü görüntün diyor. Ağzını açtığında da when you open your mouth to speak diyor. Çok da akıllı değilsin diyor. Görüntün böyle Yunan heykellerine benzemiyor. Ağzın çok laf yapmıyor. Yani böyle küçümseyici laflar var. Evet sonunda da diyor ki olduğun gibi kal. Ben seni olduğun gibi seviyorum diyor ama şarkının sözlerinde son derece küçümseyici ifadeler yer alıyor. Bunun sebebi de biraz şundan kaynaklanıyor. Yazarı parçanın, sözlerinin yazarı Lawrence Hart kendi fiziksel görünümünden pek hoşnut olmayan, bununla ilgili problemleri olan biriymiş. Çok önemli bir söz yazarı. Richard Rodgers'la, besteciyle çok ciddi bir işbirlikleri var ve birçok caz standardına imza atmışlar. Birçok müzikale imza atmışlar. Ama Lawrence Hart'ın böyle bir özgüven eksikliği var ve bunu da My Funny Valentine parçasında bu şekilde yansıtmış. Yani Valentine Billy'ye aşık. Billy ona aynı şeyleri hissetmiyor ona karşı. Seviyor ama hani işte friendzone'lamış. Arkadaşı olarak seviyor. Ve işte Billy aslında daha böyle havalı gözüken, daha cool çocuklarla ilgileniyor. Valentine'da onlara özenip, onlar gibi olmaya çalışıp, kendi görüntüsünü değiştirip, işte saçını, başını değiştirip, kıyafetini değiştirip biraz komik durumlara düşüyor. Ve bunun karşılığında o komik duruma düştükten sonra da Billy, Valentine'a My Funny Valentine parçasını söylüyor.
My Funny Valentine caz tarihinin en romantik melodilerinden birine sahiptir ve bazen bu romantizm o parçanın altında yatan gerçek anlamı, o ironiyi süzmemize engel olabiliyor, biraz gözümüzü boyuyor. Peki bu parçaların altında yatan ironiyi veya o detayları gerçekten anlamak için neye ihtiyacımız var diye sorarsanız, Bang & Olufsen, Biosound 2 gibi harika bir ses sistemine ihtiyacımız var. Biosound 2 parçanın her anını, her detayını, her notasını çok net bir şekilde tüm berraklığıyla duymamızı sağlar. Chet Baker ve My Funny Valentine kaydından bahsetmiştim. O kayıt, özellikle o kayıt çok hüzünlü ve çok kırılgan bir vokal kaydına sahip Chet Baker'ın vokali. Ve Biosound 2, Chet Baker adeta yanınızdaymış ve orada söylüyormuşçasına o parçayı dinlemenizi, duymanızı, hissetmenizi sağlar. Açıkçası bazı parçalar sadece duymak, dinlemek için değil, hissedilmek için yapılmıştır. Ve ben şahsen 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde My Funny Valentine hediyesi alacağıma bir Biosound 2 almayı tercih ederim. Sizi bilmiyorum. My Funny Valentine dediğim gibi çok yanlış anlaşılmış bir parça ve maalesef bugünümüzde de devam ediyor. Ben böyle sıkça bunu bazen sahnede de anlatsam da devam ediyor. Ama aslında parçanın içerisindeki o biraz kırıcı olabilecek, karşı tarafı kırabilecek, üzebilecek, yani birazcık tipin bozuk, pek de ağzın laf yapmıyor gibi ibareler yüzünden çok da öyle Sevgililer Günü'nde veya özel günlerde partnerimize isteyeceğimiz bir şarkı değil diye düşünüyorum. Lawrence Hart parçaya kendi hayatıyla, kendisiyle ilgili olan hislerini çok net bir şekilde aktarmış ve bazen caz standartlarını dinlerken kimin bestelediğine, kimin sözlerini yazdığına da o yüzden bakıp biraz araştırmak gerekebiliyor. Bugün size caz tarihinin en önemli bestelerinden, en bilinen bestelerinden biri olan My Funny Valentine'dan bahsettim ve onun nasıl yanlış anlaşıldığından bahsettim. Bir sonraki Jam Session'da görüşmek üzere, hoşçakalın.